Evet arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz tekrar kanalımıza. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bugün çok özel bir araçla birlikteyiz. Anahtarını şöyle göstereyim. Sizce hangi aracın anahtarı, şöyle göstereyim yandan da. Aracımız burada. Buyurun. Aracımız BMW 740D. Dizel model. Mazotlu yani. Aracın büyük. Şöyle bakalım, ön ızgarası zaten kocaman, gördüğünüz gibi. BMW'nin yeni stil ön ızgarası. Oldukça büyük, çok büyük hatta. Ama kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Tabii ki ben beğeniyorum. Yalan değil. Kocaman bir araç ve kocaman bir ızgara çok güzel duruyor. Şurasında bir kameramız var. Sonrasında panjurumuz ışıklıdır. Hatta şöyle anahtardan basayım düğmeye. Şu şekilde ışıkları yanıyor. Ve ızgara açıp kapanılıyor. Motorun sıcaklık durumuna göre ızgaralar kapanıp açılıyordur. Sonrasında farlarına gelirsek, çok ince bir yapıda, kibar bir şekilde böyle gündüz aydınlatmaları var. Farlar da aşağıda çok güzel gözüküyor. Çok yüksek teknolojide yapılmış bir far zaten. Gördüğünüz gibi animasyonları da var aynı şekilde. Aracımızın rengi lacivert. Çok güzel bir renk tonuna sahip. Açıkçası pek eleştirebileceğim bir şey yok bu araçla ilgili. Şöyle gelirsek, yanda bir M logomuz var. Aracımız M paket ama motoru 300 PS. 3 litrelik bir motoru var. Onun dışında BMW'nin alışık olduğumuz jantlarından var üstünde zaten. Onlar da gayet şık duruyor. Araca yakışmış. Kocaman jant, kocaman araba. Sonrasında yanda aynamızda bir kameramız da burada bulunuyor. Şurasında. Gösterelim onu da. Evet arkadaşlar, bu aracımızda kapı kolu yok. Yeni tasarımlarda bu şekilde, biliyorsunuz. Gayet şık bir şekilde duruyor zaten. Burada anahtarsız giriş çıkış, elinizi sürtüyorsunuz, anahtar açılıyor vesaire. Sonrasında kapıyı şu şekilde açıyorum. Kapatıyorum. Kapatmıyorum daha doğrusu, o kendi kapanıyor. Vakumlu kapılarımız var. 7'lik bir arabada olması gereken. Kapı kollarımızda beyaz ışıklı aydınlatmamız var. Gördüğünüz gibi. Şurası çok hoşuma gitti aracın. Şurada bir çıtamız yok. Burada yekpare bir yapıya sahip ve kelebek camımız böyle desenlendirilmiş. Çok şık duruyor. Aracı premium gösteriyor. Zaten premium bir araç. Söylememize gerek yok. Onun dışında aracımızda cam tavan var. Ama özellikle bir cam tavan. Onu da göstereceğiz birazdan. Aracın arkasına geçelim. Böyle size gelin. Araç X-Drive zaten. 4 çeker. Tekrar anahtara basıyorum. Gördüğünüz gibi çok şık bir stop grubu var araçta. Şöyle gösterirsek, stopun yan tarafında yine kelebek camlarda bulunan desenlerden bulunuyor ve BMW ibaresi var. Güzel tasarlanmış. Bu nikelaj yapılar da yani genelde makam araçlarında falan çok kullanılıyor. Kimse vazgeçmek istemiyor. Siyah. Normalde siyah kullanıyorlar ama bu aracın nikelaj çok yakışıyor. Yani zaten kocaman bir araç, makam aracı olduğu için. Aynı şekilde difüzörümüz de sportif bir yapıya sahip göründüğü üzere, ama onda da nikelaj kullanılmış. O da parçayı tamamlamış. Yani üst toplarla alttaki difüzörü sanki böyle birbiriyle çok bağlantılıymış gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Sonrasında evet arkadaşlar, bagajımızı da şu şekilde açıyoruz. Burada yani herhangi bir el sokma yeri veya ambleme basmıyorsunuz. Kameramız hemen amblemin üstünde. Burada da ufak bir butonumuz var. Basıyoruz. Şu şekilde bagajımızı açıyoruz. Yani olması gerektiği gibi. Zaten bagajımız otomatik.
içeriden de açıp kapanılıyor. Buradan da kapanılıyor. Bagajımız 540 litre. Oldukça geniş bir bagaj. Şuraları neden bu kadar yüksek yapmışlar onu anlayamadım. Ama sanırım mutlaka vardır içinde bir şeyler. Çok bilmiyorum ne olduğunu. Burada bir gözümüz var. Sonrasında burada da ilk yardım malzemelerimiz var. Bagajımız da bu şekilde gayet kaliteli bir malzemeden kaplanılmış. Burada bir askı aparatımız var. Bu şekilde ışıklanmamız burada. Işığımız, aydınlatma ışığımız. Sonrasında tekrar düğmeye basıyorum. Ve bagajımız otomatik şekilde kapanıyor. Şimdi arkadaşlar aracın içine geçelim. Aracın içinde göstereyim. Çok fazla şey var göstereceğimiz. Şöyle arka kapısını açıyorum hemen. Arkadan başlayalım direkt. Öyle. Şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi ilk etapta karşınıza gelen manzara çok şık bir şekilde. Burada arkada oturan makam kişisi kimse eğer bunu kullanabiliyor. İstediği gibi ayarlamalar yapabiliyor. Gördüğünüz gibi ekran, telefon vesaire aydınlatmalara kadar müdahale edebiliyorsunuz buradan. O klimalar falan hepsinin ayarı burada. Gayet güzel düşünülmüş. Hani BMW'den beklenildiği şekilde. Kapımızda kapı kolu aslen var ama yokmuş gibi gözüküyor. Elektrikli şekilde açılıyor. Şuna bastığınızda biraz açılıyor. Sonrasında siz açıyorsunuz. Tamamen açılmıyor. Kapı kolumuzda hani elektrikte bir aksama vesaire bir şey olduğunda şunu çektiğinizde kapı kolu gibi kapı açılıyor. Onun dışında kapıda söyleyebileceğim çok kaliteli bir ses sistemi var. Kapı zaten premium. Yumuşacık böyle hani anlattığımız araçların diyoruz ya yumuşak. Onun 2 katı yumuşaklıkta. O kadar kaliteli bir malzeme kullanılmış. Sonrasında aracın içine oturmadan önce şurada yine M logomuz bizi ışıklı bir şekilde karşılıyor. Kapı eşiğimizde. Şöyle oturayım aracın içine de size de göstermek maksadıyla. Koltuklar inanılmaz derecede rahat. Yani hani evinizdeki koltuğu düşünün. Ondan 1000 kat daha rahat. Yani o kadar böyle oturuyorum direkt beni içine alıyor koltuk. Yani normalde bu araçta benim bildiğim kadarıyla önde tablet de olabiliyor. Tablet de takabiliyorsunuz buraya. Burada da diğer koltukta da burada da Type-C girişlerimiz bulunuyor. Birer tane. Sonrasında şu orta kolu indirdiğimizde burada bir gözümüz var. Yine burada da Type-C girişlerimiz var. Sonrasında böyle açıyoruz. Bardaklarımız geliyor. Buraya da sanırım telefon yeri yapmışlar. Ben çok anlayamadım buranın ne olduğunu ama anladığım kadarıyla öyle. Yani bu şekilde orta kol dayamamız var. Arkaya erişim burada çıt çıt var burada. Açıyorsunuz. Ondan sonra arkaya erişebiliyorsunuz. Yani gösteriş olarak hani güzel gözükmesi anlamında bunu yapmışlar buraya. Güzel olmuş. Çok iyi düşünülmüş. Zaten BMW bunları güzel düşünüyor. Güzel yapıyor tasarım olarak. Her yönden BMW'yi tebrik ediyorum. Ya markalar birbirleriyle çekişme halinde olduğu sürece daha güzel şeyler çıkacaktır ortaya her zaman zaten. Sonrasında burada da bir hava menfezimiz var. Havalandırma. Kapının açılmasını gösterelim size. Aracın içi simsiyah, her yer siyah bir şekilde dizayn edilmiş. Şu an yani kendimi önemli bir insan gibi hissediyorum ve çok rahatım. Çok güzel oturuyorum. Kapılarımız da burada. En altta ambiyans aydınlatmalarımız var. Sonrasında dediğim gibi kapıyı açacağım şimdi. Buradaki düğmeye basıyorum. Kapımız hafif açılıyor. Sonra ben ittiriyorum ve kapımı açıp araçtan iniyorum. Arka tarafta anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi aracın asıl yerine geçelim. Ön tarafa. Evet arkadaşlar,
Şimdi de bu cam tavanımızı size göstereceğiz. İçerideki ambiyans aydınlatmasıyla beraber senkron çalışıyor. Hangi rengi seçerseniz o şekilde gözüküyor. Bunu çok güzel yapmışlar. Yine bir araçta daha görmüştüm. O da çok güzeldi ama bunu da çok güzel yapmışlar. Kocaman bir cam tavan var. Perdesi de var. Bu şekilde perdeyi de kapatabiliyorum. Ama ben tabii ki hiç kapatmam bu perdeyi. Hep açık kalır. O yüzden ama cam tavanımız tabii ki açılmıyor. Bu şekilde. Araç kokpiti bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu aydınlatmanın hepsi Swarovski mücevher markası var. Onun tasarımıymış bu arada. Onlar da çok güzel. Bütün tuşlar dokunmatik. Sadece şuradaki ön taraftaki medyayı kontrol edeceğimiz ve vites seçicimizi kontrol edeceğimiz yer basabiliyoruz. Ama o da tam dokunmatik ama düğme hissi alıyorsunuz. Yani onda da tık tık var. Seviyorum ben çünkü. Hani çok fazla dokunmatiğe alışamadım. Alışabileceğimi de düşünmüyorum. Neyse. Sonrasında şöyle aydınlatmalarımız var burada. Dokunmatik basıyoruz. Açılıyor. Çok güzel tasarlanmış. Yapısı falan. Bir 7.40'a yakışacak şekilde. Sonrasında burada bir ağaç detaylarımız var. Burasına da M çizgilerini koymuşlar. Çok başarılı bir çalışma olmuş orada. Sonrasında yekpare bir ekranımız var burada. BMW'nin sevdiğimiz, yani ben çok hoşlanmıyorum ama genel insanlar olarak beğeniyorlar. Hani bilmiyorum. Ben de beğeniyorum ama hani çok hoşuma gitmiyor. Mercedes'inkini daha şık buluyorum. Ama görüntü olarak hani çözünürlük açısından çok güzel ekranları var aracın. Navigasyonumuz bu şekilde. Sonrasında araçta sürücü destekleri var. Şasi ayarlamaları var. Bunları yapabiliyorsunuz. Mod seçimi var. Bu şekilde sport, efektif, relax. İşte nasıl da istiyorsanız o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sonrasında şöyle menümüze geçeceğim. Şuradan ekranlarımız aynı zamanda dokunmatiktir. Evet, şimdi ana menümüze geldik. Menümüzde bu şekilde bir sürü seçeneklerimiz var. Hepsini göstermeyeceğim. İç aydınlatmalarımıza bakalım öncelikle. Buradan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Kısabiliyorsunuz ışık ayarlarını falan. Sonrasında renk seçimini buradan yapacağız. Şu şekilde renklerimiz var. Gayet başarılı. Gördüğünüz gibi aracın içinde böyle sanki, bu videoda çok söyledim biliyorum, oturma odanızda oturuyormuş gibi hissediyorsunuz yani. Araç sürmüyorsunuz. Bununla uzun yollar yapabilirsiniz aynı zamanda. Yani ekranda çok fazla seçenek var. Hepsini göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi her şeyi kullanabiliyorsunuz. YouTube'una kadar hepsi var zaten içinde aracın. Şöyle bir özelliği daha var ekranımızın. El hareketlerinizle ekrana müdahale edebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Şöyle çevirdiğinizde sesi açıyorsunuz. Böyle çevirdiğinizde sesi kısıyorsunuz. Ve şöyle yaptığınızda değişmesi lazım normalde ama sanırım benim elimi algılamıyor. Ama bu özellik var yani, onu biliyorum. Elle değiştirebiliyorsunuz. Yani müzik olduğunda şu an radyo açıyorum telif yememek açısından. Bir de şaşırdığım şey hava menfezleri şu an zaten görünmüyor ama şu an üflüyor bize. Bunların ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. Sağa mı, sola mı? Şu şekilde dokunmatik şekilde sağa sola oynatarak yapabiliyorsunuz. Bunlar da aynı zamanda dokunmatik. Maksimum. Kapatalım, çok ses olmasın. Sonrasında direksiyonumuza gelelim. BMW etli direksiyon yapmayı çok seviyor. Yani bu etli yapısı elinize çok güzel oturuyor. Çok güzel his veriyor. Ama ben direksiyon, ne kadar BMW'yi sevsem de direksiyon olarak her zaman Mercedes'in yanındayım. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Ama BMW'ciyim. Şurada çok güzel detaylarımız var. Gördüğünüz gibi burada bir demir yapıdan güzel bir desen vermişler. Ortasında M logomuz bulunuyor. Kesik bir direksiyon. Sonrasında burada da tuşlarımız var. Aynı zamanda dokunmatik. Ortadakilerde tuş basabiliyorsunuz. Pedal shiftlerimiz var. Ayrıca şurada boss tuşumuz var. Buna bastığınızda her şeyi boss'ta alıp yani istediğiniz kadar hızlı gidebiliyorsunuz. Sonrasında şöyle yapalım. Ekran değişikliklerine bakalım beraber. Şu şekilde ekranınızın ortasına istediğinizi koyabiliyorsunuz.
yol yardımları vesaire vesaire. Navigasyon, basınçlar, radyo vesaire. Şöyle yapalım. Bu da ekran desenleri. Bu misal çok hoşmuş. Çok güzel duruyor. Şu var. Bir de bu var. Fazla bir seçenek yok. Head-up display şöyle gösterebilirsem size, görünür mü bilmiyorum. Head-up display'imiz de var burada. Onun da aynı zamanda şeklini vesaire değiştirebiliyoruz. Biraz gözüküyor sanırım. Kusurumuza bakmayın. Sonrasında araçta gösterebileceğim, burada telefon şarj yerimiz var, kablosuz. Ve işte bardaklıklarımız var. Çok güzel bir kapak sistemiyle yapmışlar bunları. Bastırıyoruz, geri geliyorlar bu şekilde. Tık diye yerine oturuyorlar. Burada da ses açma tuşlarımız, bildiğimiz kısa yol tuşları ve vites seçicimiz var, çok ufak. Onunla da kullanabiliyoruz. Sonrasında şurada bir gözümüz var tabii ki. Ama bu araç için çok ufak bir göz gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne kadar sonuçta makam aracı. Hani kullanan şoförle kullanır. Burada da aynı şekilde 2 tane Type-C girişimiz var. İçi de kadife kaplı. Çok güzel bir hissi var. Muazzam şekilde. Şimdi aracımızın işi bitti. Motor bölümüne bakalım. Ondan sonra da sürüş yapalım ve videomuzu bitirelim artık. Evet arkadaşlar, aracın motoruna geçtik şimdi. Gördüğünüz gibi motor bayağı içeride. Araç çok büyük ve geniş olduğu için ve yüksek olduğu için motor bayağı içeride konumlanmış. Gergi kollarıyla falan tutturulmuş. Bu da yolda ne kadar daha az hissettirebilirim diye çalışılmış bir şeydir diye düşünüyorum. Aracın üstünde 3 litre motoru var. 6 silindirli ve 300 PS üretiyor. Yani bu zaten spor bir araba değil. 300 PS'i gayet yeterli oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ama dediğim gibi aracın yapısı, duruşu, her şeyi mükemmel anlamda diyebilirim. Evet arkadaşlar, aracın içine geçtik şimdi. Sürüş deneyimlerimi aktaracağım. Çok fazla sürmeyeceğim aracı. Gördüğünüz gibi 3D kameramız var. Koltuklar anlatamayacağım şekilde çok fazla rahat, yumuşacık. Sanki böyle kemerimizi de takalım unutmadan. Kemersiz sürüş yapmıyoruz. Aracın içi böyle sanki bir oturma odası edasında, çok geniş. Koltuklar aşırı derecede rahat. İnanılmaz bir sürüş sağlıyor size. Hani hiçbir şey hissetmiyorsunuz yolda. Aracın içini ve özelliklerini çekmek istiyoruz. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Anlattıklarımı yani her türlü karşılıyor araç. Görünüş olsun, iç tasarım olsun. BMW gerçekten yapmış. Yani çok güzel yapmış, başarılı. Bütün ilgi odağı sizsiniz bu aracın içindeyken. Yani dönüp bakmamak elde değil zaten. Kocaman bir araç. Yola bile zor sığıyor. Anlatmak istediklerim sürüşle ilgili bu kadar. Dediğim gibi her şey çok iyi bir şekilde tasarlanmış.